Merhabalar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bulut Teknoloji Günleri'nin bugünkü konu Bulut Altyapı Platform Hizmetleri Planlama Müdürümüz Süha Pekay. Hoş geldiniz Süha Bey. Hoş bulduk Selamcığım. Davetimizi kırmayıp bugün burada bizlerle olduğunuz için çok teşekkür ederiz. Burada yaptığınız paylaşımlar bizim için, özellikle de benim gibi yeni başlayan arkadaşlar için çok kıymetli. Kendi adıma da teşekkür ederek hemen konuya geçmek istiyorum izninizle. Ben de bu arada teşekkür edeyim böyle bir imkan sağladığınız için. Peki o zaman formatımız şu şekilde olacak. Öncelikle sizden kısaca kendinizden ve Türk Telekom'daki sorumluluklarınızdan bahsetmenizi isteyeceğim. Daha sonrasında merak edilen birkaç sorumuz var. Onları da yönlendiriyor olacağım. Buyurun söz sizde. Tamamdır. Son 10 yılı Türk Telekom, TTNet öncelikle olmak üzere son 10 yılı Türk Telekom bünyesinde yaklaşık 21 senelik bir çalışma hayatım var. Başlangıç olarak aslında eğitmen olarak başladım. Belki son sorularda gelir bu kısım ama 2001 krizinde mezun olmuştum ben. Tabii ki iş imkanları birazcık kısıtlıydı veyahut başvurular çok fazla oluyordu. Bir yerle iş görüşmesine gidiyorsunuz. Böyle daha önceden belki herhangi bir kriz olmasa 10-15 kişinin başvuracağı yere yüzlerce kişi başvuruyordu ama şanslı bir döneme denk geldim. İstanbul'da bir firmada eğitmen olarak başladım. O zaman Microsoft Sistem Mühendisliği eğitimleri vererek başladım sektöre. Daha çok teorik olarak ilerledik. 3 sene eğitmenlik yaptıktan sonra Mercedes firmasında sistem admini olarak görev aldım. Yaklaşık 6,5 sene orada sistem, storage, SAP olmak üzere çeşitli teknolojilerle ilgilendim. Daha çok altyapı yönettim. O zaman hem operasyon hem planlama beraber yapılıyordu Mercedes firmasında. Daha sonra da TTNet'te başladım. Sistem admininden storage adminine geçtikten sonra bu kapsamda son 8 seneyi planlama tarafında çalışarak geçirdim. Son 5 senesinde de yönetici olarak devam ediyorum. Yaptığımız iş belki birazcık kompleks gelebilir. Genelde firmalarda hem planlama hem operasyon daha ufak ölçekli firmalar oldukları için beraber yapılıyor ama bizim gibi büyük firmalarda planlama ve operasyon departmanları ayrılmış durumda. Bizim yaptığımız işin kapsamı ise şu şekilde. Bütün Türk Telekom bünyesindeki hem iç hem de dış müşteri olmak üzere sunucu, depolama, veri depolama, yedekleme, veri tabanları, sanallaştırma ve bunlarla ilgili open source DB'ler de olabilir, çeşitli yazılımları içeren tüm teknoloji altyapılarının planlamasından sorumluyuz. Bunun haricinde bu planlamada talep yönetiminden başlayan kapasite yönetimi, envanter yönetimi, tedarik yönetimi gibi çeşitli başlıklarla toplayabiliriz. Aynı zamanda Türk Telekom içindeki altyapı stratejisi, yani hangi teknolojiler kullanılacak, gene mimari olarak düşünürsek uygulama mimari değil de altyapı mimari olarak adlandırabiliriz. Bu standartların belirlenmesi, prosedürler ve süreçlerin geliştirilmesine öncülük ediyoruz. Bütün proje dışı talepler bizim müdürlüğümüze geliyor. Ekibimizle birlikte bunların altyapı ihtiyaçlarını analiz ediyoruz. Bu analizler doğrultusunda da eğer bu altyapılar kendi kapasitelerimizden karşılayabiliyorsak bunların karşılanmasını sağlıyoruz. Eğer karşılayamıyorsak da tedarik sürecini başlatıyoruz tarafta. Aynı üretim planlamasında olduğu gibi, yani genelde üretim firmaları, fabrikalarda bu gerçekleşiyor ama üretim planlaması nasıl yapılıyor? Gelen siparişten itibaren teslimatına kadar olan bütün süreci yönetiyorlar orada. Eğer ellerinde belli bir kaynak yoksa lojistiğe yönlendiriyorlar. Bütün birimlerle etkileşim halinde çalışıyorlar. Aynı işi de biz IT planlama tarafında gerçekleştiriyoruz. Ve bütün altyapıların sağlanmasını sağlıyoruz. Özet olarak öyle çevirebilirim. Çok teşekkür ederim. O zaman hemen ikinci merak edilen sorumuza geçelim. Dijital dönüşüm sizin için ne ifade ediyor? Bulut teknolojilerinin ve dijitalleşmenin faydaları nedir sizce? Aslında çok büyük bir kavram. Özellikle dijital dönüşüm işletmelerin yani çalışma ve müşterilerine hizmet sunma şeklini köklü biçimde
değiştiriyor. Hem bunun sebebine tabii ki teknolojideki olan hızlı gelişim, yani bilgi ve iletişim teknolojilerinde olan hızlı gelişim biz bütün firmaları, bütün organizasyonları daha verimli çalışmak ve müşterilerine değer sunma adına bu teknolojilere odaklanmasıyla gerçekleşiyor. Şöyle bir örnek vermek gerekirse eski jenerasyonlardanız. Hiçbirimizin aklına gelmeyeceği birçok kavram dijital dönüşümle birlikte hayatımıza girdi. Hiçbirimiz şu kavramları bilmiyorduk. Yani e-ticaret, e-devlet, e-fatura, e-imza gibi bir sürü kavramlar dijital dönüşümle birlikte hayatımıza girdi. Ve firmalar bu konuda dönüşüm yapmak mecburiyetindeler. Çünkü internet çok hızlı gelişiyor, teknoloji çok hızlı gelişiyor. Artık müşteriler de, kullanıcılar da çok hızlı bir şekilde bu bilgiye erişebiliyorlar. Bu bilgiyi kullanabiliyorlar. Önceden marketlerden alışveriş yaparken şu an eğer teknolojiye ayak uydurmasaydık parakende firmaları örneğin biz online alışveriş yapmıyor olacaktık. Gene markete, bakkala gidecektik. Hala gidiyoruz. O eksik olmuyor hayatımızdan ama şu an bir online herhangi bir web arayüzünden bağlanarak çok rahat tüm alışverişlerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Bu ayakkabı, çoraptan herhangi bir elektronik alete kadar hepsini bu dijital dönüşüm sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu firmalar için çok önemli ve yeni kavramlar girmeye başladı dijital dönüşümde. Belki son yıllarda bunlara daha da aşinayız. İş zekası, BI, yapay zeka, artificial intelligence dediğimiz, machine learning, makine öğrenmesi var, VR var, sanal gerçeklik, robotik süreçlerimiz var, RPA ve bunlarla beraber bütün mobil uygulama geliştirmeleri ve platform geliştirmeleri dijital dönüşümün içinde yer alıyor. Ve firmalar eğer varlıklarını sürdürmek istiyorlarsa da buna mutlaka ayak uydurmak zorundalar. Dijital dönüşüm kapsamında. Bu dijital dönüşümde tabii ki en büyük yatan şey de aslında bilgi. Siz bilgiye ne kadar sahipseniz bu dijital dönüşümdeki servisler olsun, hizmetler olsun her şeyi çok hızlı müşterilere sunabiliyorsunuz. Bilgiden kastım da aslında data veya big data platformları diyebiliriz. Eğer artık firmalar, işletmeler diyelim, finansal güçlerin yanında sahip oldukları bilginin gücü de fark yaratan değişkenlerin başında yer alıyor. Ne kadar çok bilgiye sahipsiniz, bu bilgiyi de çok iyi bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Dijital dönüşümün altında, dijital dönüşümle birlikte aslında bakıldığı zaman bunları hızlı nasıl ifade edeyim sunabilmek için de aslında biraz önce sorunun ikinci kısmı olan bulut teknolojileri devreye giriyor. Günümüzde bu işletmelerin varlıklarını sürdürmeleri, müşterilerine daha iyi hizmet vermeleri, rakiplerin önünde yer alabilmeleri için teknolojiyi etkin bir şekilde kullanmaları gerekiyor. Bu teknolojiler de aslında bakıldığı zaman bulut teknolojileriyle hayatımıza girmiş oluyor. Bu bulut teknolojilerini kullanarak verilerin barındırmasından, daha doğrusu altyapısından software ve servis dediğimiz uygulama tarafına kadar, müşteriye sunulmasına kadar bir sürü imkanı bulut teknolojileriyle sağlıyoruz. Bulut teknolojileri aslında ilk başta çok fazla farkındalık yoktu bulut teknolojilerinde de. Aynı dijital dönüşüm gibi aslında. İlk çıktığını hatırlıyorum ben. Hani telefonlarımızın hafızası yetmiyordu. İşte o ne yapıyorduk? Hemen bir alan kiralıyorduk ve o kiralık alana fotoğraflarımızı vesaireleri atıyorduk ve bir baktık ki dünyanın başka bir ucuna da gitsek bu fotoğrafları oradan tekrar elde edebiliyoruz. Yani web tabanlı olarak bütün dataya erişebiliyorduk. Tabii ki Amazon başta olmak üzere diğer firmalar da ve teknolojik firmaların ve diğer firmalardaki farkındalık da arttıkça bir sürü servis çıkmaya başladı bu tarafında. Bu da
özellikle firmalarda çok hızlı müşterilere servis sunma imkanı sağladı. Ve en temel kazanımları da ölçeklenebilirlik, bu teknolojilerin, esneklik, çeviklik ve hız var. Ve düşük maliyetle başlama imkanı sağlıyor. Örneğin biz planlamadan örnek verirsek, ben herhangi bir projede bir altyapı ihtiyacı olduğu zaman çözüm gruplarından veya operasyon gruplarından 2 yıllık planlamalarını istiyorum ve ilk gün 2 yıllık bir altyapıyı sağlıyorum. Düşündüğümüz zaman, iç taraftaki talepleri değerlendirdiğimiz zaman. Bu da ne oluyor? Aslında gün birde belki de o aldığım sunucunun %5'ini, 10'unu kullanıyor ama zaman içinde onun utilizasyonu artıyor. Ama bulut teknolojilerinde bu imkanı sağladığımız zaman, ki içeride de hem de dış müşteri tarafında bu işleri, bu imkanları sağlamaya başladık. Düşündüğümüz zaman, siz bir bulut altyapısı kullandığınız zaman çok ufak kaynaklarla başlayıp ve maliyeti düşük tutarak başlayıp ondan sonra gelen iş yüklerini, utilizasyonlar arttığı zaman da bu kapsamda kaynakları arttırabiliyorsunuz. Bu herhangi bir sunucu altyapısı, herhangi bir servis olabilir. Ve bunların hepsini de bir web arayüzünden yönetebiliyorsunuz. Bu teknolojilerin avantajlarının en başında gelen özelliklerinden bir tanesi bu. Maliyetle, düşük maliyetle başlamak ve devamında da size hız kazandırması. Çünkü rekabet çok önemli. Rakiplerin önüne geçebilmemiz için de bu servisleri hızlı sunmamız gerekiyor. Bu teknolojileri de bunu sağlıyor. Çok teşekkürler açıklamalarınız için. O zaman bununla alakalı diğer bir soruya geçeyim. Sizler gibi bu alanda deneyimli biri için ne gibi becerilerin önemli olduğunu düşünüyorsunuz? Biraz önce bahsettim zaten. Eski kavramları hepimiz yıktık. Bir kere hayal gücünün olması gerekiyor. İmkansız diye bir şey yok bakıldığı zaman. Yani çevirmeli telefonlardan geldiğimiz süreci düşündüğümüz zaman, eskiden modemlerle bağlandığımız internetten şu anki internet imkanlarını, bilgiye ulaşma imkanlarını düşündüğümüz zaman imkansız diye bir şey yok. Bizim planlama olarak veya bizim departman olarak düşündüğümüz zaman mutlaka en alttan başlamakta fayda var. Çünkü teknoloji altyapıyla birlikte geliyor. Altyapıdan kastım veri merkezinden başlayarak, veri merkezindeki kablolama, sunucu, network cihazları ve bunun üzerinde de artık uygulamalar veya işte bu teknolojileri aslında baktığınız zaman bu donanımların üzerinde çalışıyor. Onun için bakıldığı zaman tüm altyapılarda konusunda bilgi sahibi olmak çok önemli bizim önümüzde. Benim bir avantajım vardı. Kendi adıma söyleyeyim. Özellikle eğitim firmasında başladığım için çok fazla eğitim imkanı vardı. Yani böylece hem network eğitimi de alabiliyordum, hem SharePoint eğitimi de alabiliyordum ve bunları da verebiliyordum. Böylece aslında en alt katmandan, network katmanından, kablolamasının da dahil olmak üzere en alt katmandan başlayarak üstüne koya koya bütün katmanlarda bir bilgi sahibi, bir bilgi birikimi gerçekleşti. Ama teknoloji çok hızlı ilerliyor. Yani bizim sektörümüzde bilgiye aç olmak çok önemli. Yani sürekli okumak, sürekli takip etmek çok önemli. Bunu da yakalamamız gerekiyor. Hem şirket olarak yakalamamız gerekiyor, hem kişisel olarak yakalamamız gerekiyor. Artık bulut dönüşüm, mikroservis, Docker mimarileriyle beraber teknoloji çok üst seviyeye çıktı. Artık eski legacy sistemler bir yerden sonra kullanımlarının azalacağını düşünüyorum. O sebeple ama altta network katmanında ne oluyor, bir database ne yapar, uygulama sunucusu ne yapar, load balancer nedir, ne iş yapar. Her katmandan bir şeyler öğrendiğimiz zaman şemsiye olarak bütün altyapıyı görüp yorum yapmak çok daha kolay oluyor. İşte web sunucuları ne işe yarar, database sunucuları ne işe yarar, middleware ne işe yarar. Birçok katman var bakıldığı zaman. Bunların hepsinde uzmanlaşmak tabii ki imkansız.
Ufak ufak anlarız ama bir yerde kalırız. Mümkün olduğunca tercih yapmakta fayda var orada. Ama şu an için sürekli olarak denemek, teknolojiyi takip etmek çok önemli. Çok teşekkürler cevaplarınız için. Son olarak da bu alanda çalışmak isteyen yeni mezun arkadaşların ne gibi önerileriniz olabilir? Vallahi teknoloji çok hızlı ilerliyor. Eğitim üniversitelerde alınıyor ama üniversiteler belli bir yerde kalıyor. Ondan sonra artık insanın kendini geliştirmesiyle ortaya çıkıyor her şey. Öncelikle genç arkadaşlarımızın ne yapmak istediğine ve neyin kendilerini mutlu etmek istediğine karar vermesi gerekiyor. Ne demek istiyorum? Ben üniversitedeyken mesela hani projemi yazılım üzerine verdim ama yazılım bana cazip gelmedi. Sonra işim sürecini düşündüğümüz zaman işe başlama sürecini altyapı tarafı, sistem tarafı ben kendime daha yakın. Onun için hep sistem tarafında, storage tarafında yani altyapı ile ilgili komponentlere yöneldim diyeyim yani bu tarafta. Ama şu bir gerçeklik var. Her şey artık yazılıma döndü. Her şey software defined olarak ifade ediliyor. Bu network'ünde de software defined var. Güvenlik tarafında software defined var. Veri depolama tarafında software defined var. Her şey software defined'e döndüğü için artık her şey aslında yazılım. Bu sebeple genç arkadaşlarımız için hani yazılım tarafına yönelmeleri bana göre daha faydalı olacağını düşünüyorum. Ama hani herkes yazılımı sever mi? Mutlu eder mi? O da bir soru işareti bakıldığı Yani zaman. öncelikle Efendim? öncelikle bir yazılım öğrenmekle başlamak daha iyi olur diye anladım ben. Evet. Aynen. Bu yani o şekilde bir yazılım değil de database tarafı da sonuçta bir yazılım olarak düşünülebilir. Ama bu işlerin gerçekten onu da mutlu etmesi gerek. Mesela bir sistemci olarak ya yazılım tarafında da var tabii ki bu. IT'ciler de birazcık doktor gibidir. Hani bir problem çıktığı zaman çözmeye çalışırsın ya teşhis ve tedavi. Aslında bakıldığı zaman bizim tek farkımız insan üzerinde yapmamamız. Şükür. Ama Çok şükür. sistemler üzerinde bunları yapıyoruz. Ama o şekilde bir tatminlik de geliyor. Yani işte bir problemi çözmek, ortadan kaldırmak, bunlar üzerine iyileştirmeler yapmakta güzel olduğunu düşünüyorum ben. Ama şu an ileri giden her şey robotik sistemlerinden tut da machine learning, AI tarafı her şey yazılım üzerine kurulu. Onun için genç arkadaşlarımızın da bu tarafta kendilerini yazılım konusunda özellikle en az bir yazılımda çok uzman olmaları biraz önce senin belirttiğin gibi çok önemli. Yanlarına ne kadar çok yazılım ve otomasyon, bu dijital dönüşüm ve bu teknolojilerin konularına değindiğimizde ondan belki çok fazla bahsetmedim ama otomasyon da var. Sonuçta bu otomasyon da yazılımla ilgili. Ne kadar çok bu konularda kendilerini geliştirirlerse iş imkanları da o kadar geniş olacaktır. Çünkü bu dijital dönüşüm ve bu teknolojilerinde de yazılım çok önemli. Hepsi yazılımla çalışıyor. Her ne kadar donanım alt tarafta var ama bunu katma değerli hale dönüştüren yazılım. Hem altyapı yazılımları var, işte bir sanallaştırmada VMware var, Red Hat'i var. PaaS platformunda aynı şekilde Red Hat OpenShift var. Nasıl bu şekilde bunlar bir altyapı yazılımıysa bunların üzerine koşan yazılımlar da farklı ve bunların geliştirilmesi de ayrı süreç olarak devam ediyor. Onun için iş imkanı çok fazla olur bu tarafta. Yazılım konusunda kendilerini geliştirirlerse. İkinci bir tavsiyem de genç arkadaşlarımıza tasarruf yapmaları. Biraz benim kendi kişisel düşüncem ama emeklilik yaşları çok fazla biliyorsunuz ülkemizde. Hani yurt dışında olabilir ama gelişmiş ülkelerdeki imkanlarla bizdeki imkanlar farklı. Bu sebeple genç arkadaşlarımızın tasarruf yapmasını önereceğim ve bu tasarrufların da işte fon olur, borsa olur, finansal özgürlük kazanma yönünde kendilerinin de bu tarafa da hani finans tarafına da biraz okuryazarlıklarını arttırmalarında
fayda olduğunu düşünüyorum. En azından 65 yaşlarına kadar beklememiş olurlar. Çok teşekkürler Süha Bey. Gerçekten yorumlarınız ve değerlendirmeleriniz bizim için çok değerli. Arkadaşlar sorularınız olursa Süha Bey'e bunları bize LinkedIn hesabımızdan iletebilirsiniz. Kendisine sorularınızı iletiyor olacağım. Bir sonraki oturumda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.